Warhammer 40K'nın en hızlı savaşçı lejyonu aslında bir bilim kurgu icadı değil. O binlerce yıllık Türk mitolojisinin yıldızlara saçılmış bir yankısı. Ve bunu kanıtlamak için tek bir hikaye yeterli. Bir kurdun hikayesi. Bendeniz Engizitör bugün Engizitoryal ekspedisyonlara yeni bir durak ekleyerek yelkeni mitolojiyi açıyorum ama çok hoşunuza gidecek bir şekilde. Bu mitoloji videosunda hem Türk mitolojisi var hem de bol bol Warhammer 40K. Şimdiye dek sık sık uzak geleceğin kasvetli karanlığını anlattım sizlere. Ama bugün o karanlığın kökenlerini kazacağım ve o kökler tam da bizim kendi topraklarımıza, kendi atalarımızın göğüne uzanıyor. Çünkü White Scars ve onların efsanevi lideri Jaghatai Khan, Games Workshop'ın hayal gücünden doğmuş birer karakter değil. Onlar Gök Tengri'den, Kurt Ana'dan, Bozkır'ın atlı ruhundan doğdu. Bugün size bunu bir paralellikler listesiyle değil, tek bir tel üzerinden bir kurdun izini sürerek anlatacağım. Otelin ucunu sakın bırakmayın çünkü sizi Bozkır'ın tanrısından yeraltının kapısına kadar götürecek. Hazırsanız eğerlenin. Her şey bir kurtla başlıyor. Ama önce o kurdun doğduğu dünyayı görmemiz lazım. Jaghatai Khan'ın büyüdüğü gezegen Chogoris ikiye bölünmüş bir dünya. Bir yanda verimli ovalarda kurulmuş yerleşik medeniyetler, şehirler, saraylar, kibirli aristokratlar var. Öte yanda uçsuz bucaksız açık bozkırlar ve orada yaşayan atlı, özgür göçebe kabileler. Bu ikilik size bir yerden tanıdık gelir. Çünkü bu tam olarak gerçek tarihteki Orta Asya'nın bir tablosu. Bir tarafta Çin'in, Pers'in yerleşik imparatorlukları, diğer tarafta Türk ve Moğol boylarına ait Bozkır. Ve bebek Jaghatai işte bu Bozkır kabilelerinden biri tarafından bulunuyor. Daha yürüyemeden ata biniyor. Hayatını eğerde geçiriyor ve tek bir şeye tapıyor. Hız, özgürlük. Ama onu asıl şekillendiren şey kabilesinin kökeninde yatan o inanç. Bu halk kendini bir kurdun çocukları biliyor. İşte burada gerçek mitolojiye ilk adımı atıyoruz ve videoyu bu anlatının yarattığı iplik ile öreceğiz. Türk mitolojisinin en güçlü, en kadim sembolü kurttur. Ama bu sıradan bir hayvan değil, bu atadır. En meşhur efsanede bir savaşta yok edilen bir boyun tek sağ kalanı. Aşina denen bir dişi kurt tarafından kurtarılır, beslenir ve onun soyundan Göktürklerin ilk Kağan'ı doğar. Yani Türkler kendilerini kelimenin tam anlamıyla bir kurdun torunları olarak görürler. Moğolların en kutsal kroniği, Moğolların gizli tarihi bile Cengiz Han'la değil Bozkır kurduyla açılır. Şimdi Chogoris'e geri dönelim. Jaghatai'nin halkı da bunun gibi. Bir kurt gibi yaşayan, bir kurt gibi savaşan bir halk. Peki bu kurt ruhu o zırhlı bilim kurgu savaşçılarına tam olarak nasıl işlemiş? İşte cevabı Lejyon'un bizzat adında saklı. Ve o ad kanla yazılmış. White Scars, Türkçesi ak yaralar. Bu isim nereden geliyor? Doğudan, o kurt kökeninden geliyor. Lejyon'un kutsal bir ritüeli var. The Blooding yani kanlanma. Bu ritüelde bir savaşçı yüzüne kalıcı bir yara izi açar ve yeni bir isim alır. Bu yara bir süs değil, bir soya, bir kardeşliğe, bir kurt sürüsüne ait olmanın kutsal işareti. Aynen Bozkır kabilelerinde soyun, atanın, boya aidiyetin kutsal olması gibi. Aşinanın torunları nasıl kurt soyuyla övünürse bir White Scar'da yüzündeki o yarayla aynı şeyi söyler. Ben bir sürüye aidim. Ve savaş tarzları işte kurt ipliğinin en güçlü düğümlendiği yer. White Scars düşmanın üzerine bir kurt sürüsü gibi çullanır. Hızla dalar, parçalar, geri çekilir. Sonra bir daha dalar. Buna vurkaç denir ve bütün İmperium'da bunu hiç kimse White Scars kadar ustalıkla icra edemez. Ama bu taktik bir icat değil, bu tam olarak gerçek Bozkır ordularının Cengiz Han'ın atlı okçularının taktiği. Bir kurt sürüsünün avını yorup çevirmesi. Games Workshop kurdun hem sembolünü hem de av içgüdüsünü almış ve uzak geleceğe taşımış. Ama kurt sürüsünün 4 nal koşabilmesi için bir şeye daha ihtiyacı var. Sürünün altında koşan, onu taşıyan bir şeye. Ve o olmadan ne Bozkır olur ne de bu kurt hikayesi tamamlanır. Bahsettiğim şey elbette at. Türk mitolojisinde at sıradan bir binek değildir. At, avrat, silah derdi atalarımız.
atı hayatın 3 direğinden biri sayacak kadar merkeze koyarlardı. Türk için at insanın bir uzantısıydı. Onsuz insan eksikti. Ölen bir savaşçının atı bazen onunla gömülürdü. Çünkü at hem bu dünyada hem öbür dünyada onun yoldaşıydı. Ve Bozkır'ın bütün askeri dehası bu ata dayanıyordu. Ağır, yavaş düşmanları atın gücü, çevikliği ve asaletiyle alt etmek. Şimdi o kurt sürüsüne White Scars'a geri bakalım. Neyin üstünde savaşıyorlar? Motorların. O ikonik Astartes savaş motorları yani jet bike'lar. İşte Games Workshop'ın dehası burada devreye giriyor. Bozkır'ın atını almış, onu geleceğin çevik atına çevirmişler. Bir White Scar için motoru neyse bir Bozkır savaşçısı için atı oydu. Bir binek değil, bedeninin bir parçası. Kurt sürüsü artık 4 nal değil, motor gürültüsüyle koşuyor belki ama koşan hala aynı sürü. Bir kurt, bir sürü ve o sürüyü taşıyan atlar. Örgü yavaş yavaş uzuyor. Ama şimdi başımızı kaldırıp yukarı bakmamız gerekiyor. Çünkü Bozkır'da bu kurt sürüsünün üstünde her şeyi izleyen bir şey vardı. Bir gök. Ve gök bir tanrıydı. Türk ve Moğol halklarının en kadim inancına Tengricilik denir. Ve merkezinde tek bir yüce varlık vardır. Tengri. Ama dikkat! Tengri bulutların üstünde oturan sakallı bir adam değil. Tengri gökyüzünün ta kendisidir. O ebedi mavi gök. Bilinçli, adil, her şeyi görebilen ve izleyen bir gök. O kadar eski bir inanç ki bu 8. yüzyıldan kalma o ruhun yazıtları, atalarımızın Göktürklerin diktiği o runik taşlar şöyle başlar. Üstte mavi gök, altta Yağız yer. Ve işte kurt ile örmeye başladığımız düğüm burada göğe bağlanıyor. Çünkü bazı Türk destanlarında Tengri ölümlüler dünyasına beyaz bir kurt kılığında iner ve bu yaklaşan bir savaşta zaferin müjdesidir. Yani kurt ve gök aynı inancın iki yüzü diyebiliriz. Cengiz Han bile hükmünü ebedi mavi göğün buyruğuyla sürdürürdü. Bir Kağan yetkisini halktan değil doğrudan gökten alırdı. Ve Cagatay'ın unvanı da tam olarak bu. Kan yani Kaan. Hatta Cagatay Cengiz Han'ın bir oğlunun adıdır. İsim bile doğrudan Moğol tarihinden. White Scars'ın bütün ruhu, o açık gök sevgisi, o hız, o gökyüzünün altındaki sınırsız özgürlük işte bu Tengri inancından besleniyor. Bir White Scar için gökyüzü bir manzara değil, kimliktir. Kurt göğün habercisi, Kaan göğün temsilcisi, savaşçı ise göğün altındaki özgür ruh. Ve şimdi size tam burada bir şey söylemem gerekiyor. Bu ipliği buraya kadar benimle takip ettiyseniz demek ki siz de o kadim sesi benim kadar iyi duyabiliyorsunuz. Bu yolculuğu, bu yeni mitoloji seferini sonuna kadar birlikte yürümek isterseniz aşağıdaki abone düğmesi tam da bunun için var. Çünkü bu daha ilk sefer ve önümüzde kazılacak koca bir bozkır var. Şimdi ipliğimize, örgümüze geri dönelim. Çünkü onu şimdiye kadar hep gökte, güneşin altında sürdük. Oysa bir de Bozkır'ın karanlık tarafı var. Bozkır inancının gizli bir boyutu vardı. Şamanizm. Gök ile yer, yaşayanlar ile ölüler arasında köprü kuran şamanlar, ruhlarla konuşan trans haline geçen aracılar. Bozkır'da her pınarın, her dağ geçidinin, her ocağın bir ruhu olduğuna inanırdı. Dünya görünen ve görünmeyen katmanlardan oluşurdu. Ve işte kurt ile izlemeye başladığımız ipliğimiz şimdi bu görünmeyen dünyaya uzanıyor. Çünkü Cagatay Han'ın hikayesindeki en derin gerilim burada. 40K'nın o erken döneminde büyük bir tartışma yaşanır. Space Marine'ler psikik güç yani bir tür büyücülük kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Ki bu da başlı başına ayrı bir videonun konusudur. İmparatorun soğuk, akılcı felsefesi, Imperial Truth her türlü mistisizmi reddeder aslında. Ama Cagatay Khan kendi lejyonunun o savaşçı mistisizmini, o bozkır ruhaniyetini korumak için direnir. Kaynaklar bunu açıkça söyler. Chogoris'in bu şamanik kültürü imparatorluğun kılcılığıyla hep bir gerginlik içerisindedir. Durup bir düşünün. Bu gerçek tarihin birebir yankısı. Bozkır'ın tengrici, şamanik inancının sonradan gelen büyük merkezi devletlerin ve yerleşik dinlerin akılcılığıyla çarpışması. Games Workshop bu tarihi gerilimi bile lore'a işlemiş. Yani Cagatay sadece bir general değil, kendi halkının kadim, görünmeyen dünyasını onu yok etmek isteyen, yok etmese de geride bırakmak isteyen soğuk bir imparatorluğun içinde yaşatmaya çalışan son koruyucu. İşte kurdun bize çizdiği yol artık hem göğe hem yer altına uzandı. Ama bu örgünün en başında bıraktığımız bir düğüm daha var. O kibirli aristokratlar, o yerleşik medeniyet.
Ve o düğüm bize Bozkır'ın onurunun ne demek olduğunu gösterecek. Cagatay gençken bir dağda çığ altında kalır ve kabilesine ayrı düşer. Onu yerleşik medeniyetin aristokrat avcıları bulur. Zalim imparatorun oğlunun yönettiği bir av grubu. Ve bu adamlar Bozkır halkını birer av, birer oyuncak gibi görürler. Ama bu sefer yanlış kurdu seçmişlerdir. O av grubundan geriye tek bir atlı döner. Elinde de imparatorun oğlunun kesik başı ve de bir not. Bozkır'ın halkı artık senin oyuncağın değil. Bu hikaye neden ipin son düğümü peki? Çünkü Bozkır kültürünün özünü taşıyor. Yerleşik medeni imparatorlukların göçebeleri barbar ve aşağı görmesi ve göçebelerin buna onurla, gururla gerekirse kanla karşılık vermeleri. Bu gerilim gerçek tarihte yüzyıllarca yaşandı. Çin ile Bozkır, Pers ile Türk arasında. Cengiz Han'ın kendi hikayesi de böyle başlar. Küçümsenen bir Bozkır çocuğunun koca imparatorlukları dize getirmesi. Kurt onu köpek sanan herkese ne olduğunu gösterir. Bir kurt ile başladık bu öyküye. O kurt bir halk doğurdu. O halk yüzüne yara açıp bir sürü oldu. O sürü atlara, motorlara bindi. Başını kaldırıp gök tengriye baktı. Şamanlarıyla görünmeyen dünyaya uzandı ve onu küçümseyen herkese onurunu kanla anlattı. İşte White Scars bu. Bir kostüm, bir uzaydaki Moğollar şakası değil. Games Workshop White Scars'ı yaratırken yekten hiçbir şey icat etmedi. Binlerce yıllık kültürel bir hazineye uzandılar. Kurt Ana'ya, Gök Tanrı'ya, Ata, Kaan'a, Şaman'a, Bozkır onuruna ve o sembolleri geleceğe taşıdılar. İşe de yaradı çünkü bu semboller insanlığın en eski, en güçlü hikayelerinden aslında. Onlar 1000 yıl önce bir Bozkır savaşçısının yüreğinde ne yaptıysa bugün bir hayranın hayal dünyasında da aynısını yapıyorlar. Ve bu tam olarak bu serinin Engizitoryal ekspedisyonların amacı. O uzak geleceğin karanlığını alıp onun köklerini başka evrenlerde, başka öykülerde kendi mitolojimizde bulmak. Çünkü Cagatay Han'ın gösterdiği gibi en görkemli gelecek hikayeleri bile en kadim mitlerden besleniyor. İşte size Bozkır'ın çocukları. Bir kurttan doğan bir Kaan. Gök Tengri'nin izini taşıyan bir lejyon. Atın yerini alan çelik motorlar ve akılcı bir imparatorluğun içinde kendi şamanik ruhunu koruyan bir halk. Cagatay Han ve White Scars bir bilim kurgu icadı değil, binlerce yıllık Türk ve Orta Asya mitolojisinin yıldızlara tohumlanmış bir yankısı. Bu Engizitoryal ekspedisyonlar mitoloji serisinin ilk seferiydi arkadaşlar ve önümüzde koca bir bozkır var. O yüzden size iki sorum, iki isteğim var. Birincisi, bu örgüyü takip ederken Kurt Ana'yı, Gök Tengri'yi, şamanları tanıdınız. Bir sonraki seferde bunlardan hangisini derinlemesine incelememi istersiniz? Kurt Ana aşinanın tam efsanesini mi, Gök Tengri'nin kozmolojisini mi, yoksa Bozkır'ın o korkunç yeraltı dünyasını mı, Erliğin diyarını mı? Yorumlara yazın. En çok istenen mitoloji seferlerinin bir sonraki konusu olacak. İkinci isteğim, eğer bir Engizitör'ün yıldızların karanlığından kalkıp kendi atalarımızın göğüne uzanması hoşunuza gittiyse bu sefere kanal üyesi olarak katılın. Çünkü ben atıma daha yeni yer vurdum ve yolumuz uzun. İmparator korur.